Evet arkadaşlar, ahırlarına doğru koyunlarımız yavaş yavaş ilerliyorlar. Şöyle bir görüntü paylaşmak istedim ben de sizle. Bakalım bu aparatlar işe yarayacak mı, hem onu görelim hep birlikte. 500 metrelik ipi elle sarmak etmek gerçekten yorucu oluyor arkadaşlar. Ve maşallahınızı alırım arkadaşlar. Kitabımızın şarjı az. İnşallah hepsini toplamaya yeter şarjı. Elektrikli çit teli ile ilgili bilgiler vermeye devam edeyim. Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size elektrikli çit telinin faydalarından bahsedeceğim. Aynı zamanda artık ben hayvanlarımı bu yapay meramıza çıkartmıyorum. Bugünden itibaren kapalı kalacaklar. Onun için hem elektrikli çit tel hakkında size bilgi verirken bir yandan da hep beraber elektrikli çitimizi toplayacağız arkadaşlar sohbet ederken. Hadi gelin hep birlikte videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar elektrikli çitimizi toplamadan önce koyunlarımız yapay meramızda otluyorlardı. Gelin hep birlikte onları ahırın içine kapatalım ki teli topladıktan sonra kaçıp başka yerlere gitmesinler. Onları ahırımıza kapattıktan sonra hep birlikte çitimizi toplamaya başlarız. Bu arada ben size de elektrikli çit teller hakkında bilgiler vereceğim. Evet arkadaşlar, ahırlarına doğru koyunlarımız yavaş yavaş ilerliyorlar. Şöyle bir görüntü paylaşmak istedim ben de sizle. Anaç koyunlarımızın da bilmem videolarda fark ediyor musunuz? Gebelikleri artık yavaş yavaş belli olmaya başladı. Doğumları da artık hemen hemen yaklaşıyor. Doğumları Temmuz 15 gibi başlayacak Allah nasip ederse. Tabi bu Temmuz'un 15'i net bir tarih. Ya bizim koç katımımıza göre evet Temmuz'un 15'inde net tarih başlaması lazım doğumların, ama bu artı 4-5 gün öne veya sonraya alabiliyor kendini. Zaten o zamanlara da hep birlikte şahit olacağız. Evet arkadaşlar, şu görüntüye ben bayılıyorum. Hepsinin karnı doymuş. Maşallah. Yerlerine doğru gidiyorlar artık. Ama bundan sonra en azından anaç hayvanlarımız için konuşuyorum. Doğumlar bitene kadar yaylım yok diyebilirim. Şşş. Hadi kızım hadi. Maşallah. Bir maşallahınızı alırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hayvanlarımızın hepsini içeriye kapattık. Şimdi kapımızı da kapatıp elektrikli çitimizi toplamaya gidebiliriz. Arkadaşlar, elektrikli çitimizi toplamaya başlamadan önce elektriğimizi telden keselim ki biz de elektriğe çarpılmayalım. Bakın, elektrikli telin cihazı burada. Şimdi elektriğini kesiyorum onun. Bu arada ben bir şarjlı matkaba takılan bir aparat yapmıştım. Gideyim onu alayım. Ondan sonra şarjlı matkabımızı alalım. Elektrikli telimizi toplamaya başlayalım hep birlikte. Şimdi arkadaşlar, ben şöyle gördüğünüz gibi 2 tane aparat yaptım. Bu elektrikli çiti toplamak için siz de isterseniz bundan yaptırabilirsiniz. Gelin şimdi şarjlı matkabımızı alalım. Bakalım bu aparatlar işe yarayacak mı? Hem onu görelim hep birlikte. Hem de ben size bazı bilgiler vereceğim elektrikli çit telimizi toplarken. Şimdi arkadaşlar, ben elektrikli telimizin bağlantısını oradan çözdüm. Şunu bir ilk önce matkabımıza takalım bakalım. Tamam, bunu taktık. Evet, şuradan da bir şuna düğüm atalım arkadaşlar. Tamamdır, düğümümüzü de attık. Şöyle bir şey yapalım, tutsun birbirine. Heh. Tamam. Şimdi bu demiri de, bakın şu demiri de ben burada elimi acıtmasın, yani şey yapmasın diye yaptım buna. Bakın, demir, sol elimdeki demir dönmüyor. Vallahi arkadaşlar çok güzel oldu ve işe yarayacak. Bakın, gayet de güzel topluyor. Oo, iyi vallahi, süper oldu bu alet ya. Yalnız şöyle bir durum var.
Ben az önce baktım. Şeyin şarjı az. Şarjlı matkabımızın şarjı az. İnşallah hepsini toplamaya yeter şarjı. Vallahi çok iyi oldu bu alet ya. Arkadaşlar şimdi bu ipin uzunluğu, yani ipi çektiğim yerin uzunluğu 250 metre falan. Ama 2 sıra çekiyoruz teli. Totalde bu sefer 500 metreye yakın yer topluyor. Daha önceden ben bunu şöyle şuraya ben bir elimle atlattırayım ilk önce. Daha önceden ben bunu elimle topluyordum. Elimle de açıyordum. Yani 500 metrelik ipi elle sarmak etmek gerçekten yorucu oluyor arkadaşlar. Ve vakit kaybı oluyor. Onun için vallahi bu yöntem süper oldu ve işe yarar mı diye ben merak ediyordum. İşe de yaradı yani, hepinizin gördüğü gibi. Şimdi arkadaşlar, elektrikli telle de ilgili bilgi verecek olursam, ben bu hayvancılığa başladığımdan beri elektrikli tel kullanıyorum. Yani yapay mera yapan bütün, yani daha doğrusu yapay merada hayvancılık yapan herkesin de kullanmasını kesinlikle öneririm. Bu arada şunu da bahsedeyim. Yani ilk telin geçtiği yer şu gördüğünüz dizimin hizasında, ikinci ile arasında da bir karıştan biraz fazla bir mesafe var. Bunu neden söylüyorum? Teli tek sıra çekerseniz koyunlar için olmuyor arkadaşlar. Büyükbaş hayvanlara evet tek sıra çekiyorlar ama küçük başta olmuyor. Ben hatta ilk bu teli kullanmaya başladığımda 3 sıra yapmıştım. Ama 3 sırada gereksiz arkadaşlar. Benim gösterdiğim ölçülerde 2 sıra çekerseniz gayet işinizi görecektir. Vallahi süper oldu ya. Şimdi nerede kalmıştık? Yapay merası olan arkadaşlarımın hepsine ben bu elektrikli teli kesinlikle kullanmasını öneririm arkadaşlar. Çünkü yani en büyük avantajı size vakit kazandırıyor. Yani hayvanınızın başını beklemenize gerek kalmıyor arkadaşlar. Şunu ben bir yavaş kademeye yapayım. Vallahi soluklu arkasından. Böyle de ama çok pil tüketecek zaten batarya az. Yine 2 ile devam. Yapay mera yapıyorsanız yani kesinlikle bu elektrikli çiti kullanın. Neden? Sabah gelirsiniz, hayvanınızı meraya, yapay meranıza, elektrikli çit telinin içine salarsınız arkadaşlar. İşte ilçede mi işiniz var? Hastaneye mi gideceksiniz? Sallıyorum, postaneye mi gideceksiniz? Hastaneye mi gideceksiniz? Nereye gidecekseniz gidersiniz. O elektrikli çit telinden hiçbir yere kaçamaz hayvanlarınız. Ama tabii yine tedbiri de elden bırakmamak lazım. Sallıyorum, bölgenizde yabani hayvan vardır. Sizin koyunlarınızı ürkütür. Onun için bir şey söyleyemem. Bizim burada öyle hayvana, koyunu ürkütüp kaçıracak yabani hayvan falan olmadığı için ben böyle rahat konuşabiliyorum elektrikli çit teli hakkında. Şunu da çıkardık mı? Kendi çıktı zaten. Onun dışında arkadaşlar, hayvana zarar veriyor mu diye belki sorular bana sorabilirsiniz. Hayvana arkadaşlar asla hiçbir zararı yok. Sadece çok ufak canını yakıyor. Onu da nasıl size tarif edeyim? Şöyle anlatayım. Manyotalı çakmaklar var bildiğiniz gibi. O manyotaların, çakmakların illa şeyini söküp çocukken falan elinizi çarpmıştır böyle bir voltaj. Aynı onun gibi küçük bir can yakıcı elektrik çarpıyor. Bu elektriği de zaten arkadaşlar cihaz tele sürekli vermiyor. Yani saniyede bir çıt 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 böyle vuruşlar şeklinde yapıyor bunu. Ama tabi can yakıcı oluyor. Koyun hayvana da çok merak var arkadaşlar, biliyorsunuz. Bu teli ilk çektiğinde ilk gidecektir, özellikle onu işte burnuyla koklamaya, tanımaya falan çalışacaktır. Orada da zaten çarpılıyor ve kaçıyor. Şöyle bir öneride bulunayım bu arada size. Teli ilk çektiğiniz 2 gün ve hatta 3 gün çok... Hayda, şarj bitti arkadaşlar. Bu çok kötü oldu şimdi. Vallahi arkadaşlar, ben bu işi karanlığa kalmasın diyordum ama şarjlı matkabımızın şarjı bitti maalesef, ne yazık ki. Şarj aleti ve diğer yedek bataryada çiftlikte değil, ben onları eve götürmüştüm matkapla birlikte, onlar evde kalmış.
Yani bu durumda yapacak hiçbir şey yok. Ben şimdi telleri kenara çekeceğim. Arkadaşlar gece elektrikli teli toplamaya devam edeceğiz artık. Elektrikli teli neden toplayacağımı merak ediyorsunuzdur eminim. Çünkü bir yakınımızın sünnet töreni var. Oraya katılmak durumundayım arkadaşlar. Onun için şimdi bu işi yarım bıraktık. Yani hiç iyi olmadı işin aslında. Şu şeyin bataryasının bitmesinin ama yapacak bir şey yok. Gideyim ben en iyisi o törene bir katılayım geleyim. Gece yine serinde hiç olmazsa serin havada toplarız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben elektrikli çift telini topladım. Bataryayı alıp geldim buldum. Fakat o arada kameranın pilinin şarjı bitti. Benim de fazla vaktim olmadığı için onunla ilgili görseller çekemedim. Ama en son şeyde kalmıştık size. Yine o kaldığımız yerden elektrikli çift teliyle ilgili bilgiler vermeye devam edeyim. Şimdi arkadaşlar elektrikli çift telini çektiğiniz ilk 2-3 gün çok dikkat edin hayvanlarınıza. Çünkü neden? Hayvanlar zaten koyun olsun, inek, dana olsun fark etmez. Çok meraklı hayvanlar olduğu için bunlar arkadaşlar tele özellikle gidiyorlar. Yani canlarının da yanacağını bilmedikleri için, öyle bir tecrübeler olmadığı için tele özellikle gidiyorlar. İşte burunlarıyla falan onu koklamaya çalışırlarken çok fazla elektriğe çarpılacaklar. Haliyle de çok fazla ürkecekler arkadaşlar. Ve çoğu telden içeri sizin meranıza doğru kaçmaya çalışıyor. Ama burada canının acısıyla telin üzerine daha çok gidip telden dışarı kaçanlar olacak. Yani bunları tecrübe edersiniz muhakkak. Ayrıyetten işte teli koparacaklar falan. Yani onun için şu öneride bulunayım ve buna siz çok dikkat etmeniz lazım. Teli çektiğiniz ilk 3 gün ya ben nasıl olsa teli çektim, hayvan hiçbir yere kaçamaz deyip sakın hayvanı bırakıp gitmeyin arkadaşlar. İlk 3 gün gözlemleyin. Yani bütün hayvanlar şöyle bir alışsınlar. Bir onun tele gidip dokunduklarında canının yanacağını öğrendikten sonra arkadaşlar zaten telin yanına bile sokulmuyorlar. Hatta benim tellerin rengi mavi. Yani mavi poşet gelsin meranın içine. O poşetin dibine bile gitmiyorlar diyebilirim artık yani. Onun dışında mesela küçük alanlar varsa ayrıyetten elektrikli tel çekip uzatamayacağınız, kablo götüremeyeceğiniz, oradaki tele elektrik veremeyeceğiniz uzak ama küçük alanlar varsa hayvanlarınız elektrikli tele alıştıktan sonra oraya sahte elektrikli teller çekebilirsiniz arkadaşlar. Yani nasıl sahte? Oraya elektrik cihazı bağlayamıyorsunuz mesela. Ya şöyle tarif edeyim. Benim ağırımın arka tarafında şurada gübrelerin olduğu bölümde ufak bir alan var, 15 metrelik falan. Ya ben o alana cihazdan kablo götüremiyorum. Onun için oraya 2 sıra aynı bu şekilde şey çektim arkadaşlar. Tel çektim. Bu sefer hayvan telde ve teldeki elektriğe alışık olduğu için orada da elektrik var sanıyor ve asla yanına yaklaşmıyor onun. Onun dışında bu yani çok önemli, çok faydalı bir şey bence. Yani evet, bir cihazı alırken ufak bir alım maliyeti var ama o alım maliyetini fazlasıyla ödüyor. Az önce de belirttiğim gibi yani ağırınızın önünde 3-5 dönüm bir meranız varsa ve etrafı normal çitle çevrili değilse kesinlikle yapmanızı öneririm arkadaşlar bunu. Hayvana da bahsettiğim gibi yine asla ama asla hiç en ufak bile bir zararı yok. Ben de artık şimdi hayvanlarımı komple kapattım içeriye. Dışarıya meraya çıkmayacaklar. Zaten gördüğünüz gibi yani meradaki ot da bitti denecek seviyeye geldi. Bu arada 2-2,5 ay falan burada hayvanlarım otlamıştı. Yeter artık. Şimdi bundan sonra kapalı bakacağım. Ta ki ne zamana kadar? Doğumlar bitene kadar. Daha önce de bahsettiğim gibi size ağırın şu ön kısmına şuralara bir 3-4 dönüm suzan otu ekeceğim bu sene, onu deneyeceğim hem. Oraya çıkartırsak çıkartırız hep birlikte. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize selamlar. Bugün çok yoğun bir gün benim için. Biraz yorgun gözüküyor olabilirim. Onun için kusura bakmayın. Hepinize selamlar arkadaşlar. Hoşça kalın.